Herkese yeniden selamlar. Yine çok beklediğiniz bir dosyayla karşınızdayım. Bugün senelerdir sadık hayran kitlesini korumayı başaran, olayların kadını Selena Gomez'in geçmişine didik didik edeceğiz. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demi Lovato ile yaşadıkları tüm dramaları ve sebeplerini konuşacağız. Hepsinden önemlisi, bunu yaparken çocukken Hollywood dünyasına atılmanın insanın neler getirdiğini ve insandan neler götürdüğünü analiz edeceğiz. Popcornlara ve yargılayıcı bakışlara her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Mevzular derin, çocukluktan beri ünlü olan bu starların dünyaları karanlık. Başlıyoruz. You're 16. Where does your inspiration come from? Believe it or not, being 16, I've been through a lot. You know, women are typically more oppressed than men, especially at 15 years old, and especially as a little child star role model. It's a miracle she got out. There's always that fear that that's going to happen again, and it hurt us so much. Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey onu 1992'de 16 yaşındayken dünyaya getiriyor. Mandy beklediği çıkışı yapamamış bir oyuncu. 16 yaşında anne olunca ünlü bir oyuncu olma hayalini bir kenara bırakıyor ve küçük Selena'ya odaklanıyor. Kısa bir süre sonra Selena'nın babası Ricardo Gomez'den boşanıyor ve Selena'yı yetiştirebilmek için 3 farklı işte çalışmaya başlıyor. Mandy hırslı, çalışkan ve çok zeki bir kadın. Kendisi ünlü olamasa da sektörde geçirdiği zaman birini nasıl ünlü edeceğini anlamasına yetmiş. 2002 yılında Selena Gomez henüz 10 yaşındayken o zamanların en meşhur çocuk şovu Barney and Friends'in ilanını görüyor ve hemen seçmelere gidiyor. Seçmelerde başarılı oluyor ve 3 sezon boyunca burada Gianna karakterini canlandırıyor. Barney and Friends'in kadrosunda gelecekte onun kadar ünlü olacak bir oyuncu daha var. Demi Lovato. Selena'nın Disney hayatı 2007'de The Suite Life of Zack and Cody'de konuk oyuncu olmasıyla başlıyor. Ardından Miley Cyrus'ın star olduğu dizi Hannah Montana'da kalıcı bir role transfer oluyor. Star ışığının yapımcılar tarafından görüldüğü ve Disney Channel'da kalıcı olacağı anlaşılınca annesiyle doğup büyüdüğü Texas'tan Los Angeles'a taşınıyor. Çünkü artık kendi dizisine Wizards of Waverly Place'e başlayacak. Yıl 2007. Bu arada 2006 yılında annesi menajer Brian Teefey ile evleniyor. O vakte kadar tek menajeri annesiyken artık üvey babası da menajer oluyor. Selena'nın arası her ikisiyle de çok iyi. Onlar da işlerinde çok iyi. Sektörde önemli bağlantılar kurmak, Selena'yı Disney Channel izleyen çocuklara sevdirmek ve bunları yaparken Selena'yı başına gelebilecek her türlü beladan korumak konusunda ustalar. Bu gelecekte Selena'nın hem en büyük şansı hem de en büyük şanssızlığı olacak. Selena, Barney and Friends döneminden beri tanıştığı Demi Lovato'yla bildiğiniz gibi Disney yıllarında iyice yakınlaşıyor. Demi önce As the Bell Rings dizisinde oynamaya başlıyor ve ondaki star ışığı da yapımcıların dikkatini çekiyor. 2 başrol kapıyor. 8.9 milyon kişi tarafından izlenen Camp Rock filmi Sonny with a Chance. O zamanlar Disney'in asıl yıldızı Hannah Montana sağ olsun Miley Cyrus. Ama Demi ve Selena da birinciliği zorluyor. Selena ve Demi'yi idealize eden, posterlerini duvarlarından eksik etmeyen çocuk hayran kitleleri ikilinin arkadaş olduğunu öğrenince daha da coşuyor. Selena ve Demi de bu coşkuyu beraber çektikleri YouTube videolarıyla sürekli besliyor. Ama her gün aynı ortamda bulunmak zorunda olan bir grup çocuğun eve olaysız dağılmasını istemek biraz iyimser. Bir de bu çocuklar çok ünlü ve çok zenginse ve her biri star olduğunu düşünüyorsa işler daha da zorlaşıyor. Demi ve Selena çocuk hayranlarının BFF Goals hashtaglerinin bir numaralı ikilisiyken Miley Cyrus ve Selena pek öyle değil. Miley Cyrus ve Disney Channel'ın bir diğer yıldızı Nick Jonas 2006 yılında bir ilişkiye başlıyor. İkili bir süre bunu gizli tutuyor. 2007 yılının Aralık ayında ise ayrılıyorlar. Miley daha sonra bu ayrılığı ne kadar zor atlattığını bir dergiye verdiği röportajda anlatıyor. Nick açık renk saçlarını beğendiği için saçını siyaha boyadığını, her gece annesinin yanında ağlayarak uyuduğunu söylüyor. 2008 yılında Nick yeni bir ilişkiye başlıyor. Hem de kimle? Selena'yla. O dönemde Nick ve Miley'nin ayrılma sebebinin Selena olduğu dedikoduları yayılıyor. Çünkü Miley herkesin gözü önünde Selena'ya ve olaya onun best friend'i kontenjanından dahil olan Demi'ye savaş açmaktan çekinmiyor. Selena ve Demi'nin meşhur YouTube videolarından biriyle bir arkadaşıyla beraber limitsizce dalga geçiyor ve YouTube'da yayınlıyor. Bu kare bana biraz tanıdık geldi. Neyse. Selena ve Miley'nin zaten pek de yakın olmayan arkadaşlığı böylece tamamen bitiyor.
ve ikili senelerce birbirleriyle konuşmuyor. Bu durumda tabii ki röportajlarda Selena'ya en çok sorulan sorulardan biri oluyor. Ta 2016 yılında nihayet Selena şu açıklamayı yapana kadar. 16 yaşındayken ikimiz de aynı çocuktan hoşlanıyorduk. Miley ve Nick'in çocukken başlayan ve iddialara göre Selena'nın resme dahil olmasıyla biten aşklarının izi senelerce silinmiyor. Miley'nin otobiyografisi Miles to Go kitabından biliyoruz ki ikilinin tanıştığı ve ilk görüşte aşık oldukları gün 11 Haziran 2006. Jonas Brothers'ın 2012-2013 yılları arasında yazdığı şarkıları Wedding Bells'in sözleri ise şöyle. Hatırlarsan ay dönümümüz Haziran'ın 11. günü. Şarkının devamında da şöyle söylüyorlar. Sır tutabilir misin? Haziran'a bir düğün planladım. Hızlı olduğunu biliyorum ama aşığım. Umarım yakın zamanda onunla tanışırsın. Ümit Besen bunları 1982'de söylemişti ama Nick'inki de fena değil. Şarkının yazıldığı seneler, Miley'nin o zamanki sevgilisi Liam Hemsworth'tan evlilik teklifi aldığı ve bir düğün hazırlığı içinde olduğu zamanlar. Miley ve Liam o dönemde evlenmeden ayrılsa da bu söz konusu düğün 2018'de gerçekleşiyor. Ve düğünün ardından kardeşleriyle verdiği konserde Nick Wedding Bells'i seslendiriyor. Şarkıyı söylemeden önce de şu notu düşüyor. Geçtiğimiz sene beni etkileyen şeyler yaşandı. Bu şarkıda onu anlattım. Söylemek benim için çok zor. Bu sıradan bir aşk üçgeni olabilirdi. Bahsettiğim herkes milyonlarca fanı olan yıldızlar olmasaydı. Selena, Miley ve Demi'nin arkadaşlık üçgenleri de aynı şekilde. Yaşıtları liseye giderken bu üçlü ünlü olmanın getirdiği tüm baskıyı üstlerinde taşıyor, magazin dergilerine konu oluyor ve sürekli karşılaştırılıyorlar. Henüz çocukken ün ve şöhret için rekabet etmeyi de öğreniyorlar. Daha önce de söylediğim gibi Disney yıllarında Miley bir numara. İlk albümünü 2006 yılında henüz 14 yaşındayken Hannah Montana şarkıları için yapıyor ve Billboard listelerinde birinciliğe yükseliyor. Miley gençlerin bir numaralı idolü. Demi de biraz daha asi ve havalı olanı. O da ilk albümünü 2008 yılında 16 yaşındayken çıkarıyor ve listelerde 2 numaraya kadar yükseliyor. Selena Gomez ise bu ikili kadar gözde değil. İlk albümü Kiss and Tell'i 2009 yılında çıkarıyor ve listelerde 9. sırada yer buluyor. Başlarda Selena üçlü arasında geride kalan gibi gözükse de seneler içinde bu gidişat dramatik bir şekilde değişecek. Dediğim gibi bir çocuk olarak yetişkinlerin yönettiği Hollywood dünyasına adım atmak zor. Bir kız çocuğu olarak bu dünyada varlığını ve akıl sağlığını koruyabilmek daha da zor. Bu çocukların çoğunun hissettiği ünlü ve başarılı olma baskısı henüz ekran önüne geçmeden çok önce ailelerinin eliyle başlıyor. Britney videosunu izleyenler çok iyi bilir. Amerikan aileleri ünlü olup kendilerini ihya etmesini umdukları çocuklarını yarışma gezdirirler. Tam olarak bu sebeple Demi Lovato'nun da yolculuğu güzellik yarışmalarından başlıyor. Texas Çocuk Güzellik Yarışması birinciliği, oyunculuk ve dans dersleri derken o da Selena ile yollarının kesiştiği Barney and Friends'de Angela rolünü böylece kapıyor. Ardından da Disney günleri geliyor. Disney dünyası kapalı bir kutu. Dışına sardıkları cafcaflı pakete aldanmayın. İçindeki karanlık henüz tam olarak ifşa olmuş değil. Yöneticiler ve işbirlikçileri ipleri o kadar sıkı tutuyor ki Demi Lovato 16 yaşında bir Disney starıyken neler yaşadığını korkusuzca anlatamıyor. Sorumluları ifşa edemiyor. 2013'te yazdığı Warrior şarkısında şöyle söylüyor. Küçük bir kız gereğinden hızlı büyüdü. Bir daha eskisi gibi olmayacağım. Ve 5 sene sonra 2018'de bu sözlerin maruz kaldığı cinsel istismarla alakalı olduğunu doğruluyor. Ardından 2020'de çekimleri yapılan kişisel belgeseli Dancing with the Devil'da bu kişinin Disney'den biri olduğunu söylüyor. Me telling somebody that someone did this to me and they never got in trouble for it. They never got taken out of the movie they were in. Demi muhtemelen yetkili birilerine anlatmış olmasına rağmen filmin kadrosundan çıkarılmayan bu kişi kim söylemiyor. Bu da tabii ki spekülasyonları ateşliyor. Ve aslına bakarsanız çok da iyi oluyor. Mesela Miley Cyrus One time I saw Peter Pan smoking a cigarette. dediğinde gerçekten çocukken Disneyland'de Peter Pan'in sigara içtiğini gördüğü için aydınlandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. People ask where did it go wrong, right then and there. Eminim bu da yaşanmıştır. Ama ben bu hikayeyi bir metafor gibi görmeyi tercih ediyorum. Ya da kendisine yeni bir Hannah Montana devam filmi düşünür müsün diye sorulduğunda verdiği şu cevabı. Artık Hannah Montana olmayacağım. Ama karakterin son zamanlarda neler yaptığı konusunda sizi güncelleyebilirim. Öldürüldü.
Disney yöneticilerinin çocuk oyuncularını istismar ettiği ve özel partilerde onları arzu nesnesi olarak başka önemli kişilere sunduğu dedikodusunu belki duymuşsunuzdur. Benim buna inanmamak için hiçbir sebebim yok. Epstein videosunu izlediyseniz sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gücü ellerinde bulunduranların bu konuda sessiz bir anlaşması var. Bu çarpık zihniyetler için kuralların ve yasaların üstünlüğü olduklarını hissetmekten daha fazla haz veren bir şey varsa o da tüm dünyanın gözünün önünde olan starları, hatta çocuk starları bu uğurda kullanmak. Miley'nin Disney günlerinden sonra kariyerini yönetme şeklini ayıplayanlara söylediği şey şu: 11-12 yaşındayken full makyaj ve peruk giydirilip kıyafetlerimin bir grup yetişkin adam tarafından seçilmesi daha şok edici olmalı. Teoriler ve dedikoduları bir kenara bırakırsak, Miley Cyrus'ın Disney günlerinde tam olarak neler yaşadığını bilmiyoruz. Muhtemelen hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Bu konuda açıkça konuşabilen nadir isimlerden biri olan Demi Lovato bile belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra konuk olduğu podcast'te önceki açıklamalarını revize etmek zorunda kalıyor. Bahsettiğim kişi bir set çalışanı ya da oyuncu değildi. Kimsenin tahmin edemeyeceği biriydi. Setteki bir kişiyle yakın arkadaş olduğu için sürekli sete gelip gidiyordu, diyor. Ama daha önce yaptığı açıklamadan biliyoruz ki Demi Lovato bu kişiyi şikayet etmesine rağmen bu kişi işinden olmuyor. Bu podcast'in devamında dinleyicilerine verdiği tavsiye de şu: genç bir kızsan ve yetişkin erkeklerle beraber olmayı havalı buluyorsan bulma. Disney'in süslü kapılarının arkasında neler döndüğüyle ilgili bildiklerimiz bu konuyla sınırlı değil. Mesela bir sonraki jenerasyon Disney yıldızlarından biri olan Bella Thorne, Disney yıllarında 14 yaşından itibaren düzenli olarak cinsel istismara uğradığını açıkladı. Hatta otobiyografisinde yazdı. Everyone thinking they know me and talking about me but having no idea the type of mistreatment that I was still dealing with at that time. O da bu kişinin kim olduğunu açıklamasa da bir yetişkin olduğunu biliyoruz. That everyone around me saw and did nothing. Ve çevresindeki herkesin durumu bilip susmuş olmasından güçlü biri olduğunu anlayabiliyoruz. Bu ve benzerleri tabii ki sadece kız çocuklarının başına gelmiyor. Ricky Garcia 14 yaşındayken Simon Cowell'ın yapımcılığını üstlendiği X Factor'a katılıyor. Elemelerden geçemese de Simon Cowell'ın dikkatini çekiyor ve Simon onu bir boy band'e dahil ediyor. Ardından Disney Channel'ın Best Friends Whenever dizisinde rol alıyor. O zamanki menajeri Joby Hart, Ricky'yi istismar etmeye başladığında henüz 12 yaşında. Joby Hart, Ricky'yi senelerce düzenli olarak buna maruz bırakmakla kalmıyor. Onu başka güçlü arkadaşlarına da pazarlıyor. Yaşadıklarını ailesine ancak 2018'de anlatabilen Ricky hemen bir dava açıyor. Fakat dava delil yetersizliğinden düşüyor. Ve fail Joby Hart ifadeye bile çağrılmıyor. Joby Hart'ın kendi menajerlik şirketi olan çok güçlü bir adam olduğundan bahsetmeme gerek bile yok. Güçlülere kafa tutma cesaretini gösterebilen Ricky'nin davayı açar açmaz kariyeri düşüşe geçiyor. Önemli bağlantılarının hepsi ona sırt çeviriyor. İşte Disney'in karanlık tarafı hakkında bildiklerimiz bunlar. Selena Gomez'in bu resmin neresinde olduğuna da geleceğiz. Ama önce üstümüze çöken karanlık bulutları biraz dağıtalım. Çünkü size bir sürprizim var. Pastanız Pegasus Hava Yolları'yla bir kez daha güçlerini birleştirdi. Ve sizi günlük hayatın kaos ve entrikasından bir sürede olsa koparmaya, kilometrelerce uzaklaştırmaya, Avrupa'ya ve Balkanlara vergiler hariç %40 indirimle uçurmaya geldi. Pegasus bol bol üyelerine özel ve 11 Mart-24 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olan kampanyamızın kodu DRAMAP40. Kampanyanın tüm detaylarına ve kampanyaya dahil olan rotalara göz atmak için tek yapmanız gereken açıklamalar kutusundaki linke tıklamak. Yepyeni şehirler ve kültürler keşfetmek istiyorum diyorsanız Pegasus bol bol üye hesabınızla giriş yapmayı ve Şubat sonuna kadar geçerli olan DRAMAP40 indirim kodunuzu kullanmayı unutmayın. Kampanya Şubat sonuna kadar satın alınacak 1000 adet bilet için geçerli. O yüzden elinizde çabuk tutmanızda fayda var. Açıklamalar kutusundaki linke bir koşu gidip döndüyseniz kaldığımız yerden devam edelim. Selena Gomez'in en büyük şansı ve belki de en büyük şanssızlığı annesi Mandy Teefey ve üvey babası Brian Teefey. Hollywood dünyasının hem cafcaflı hem de karanlık yüzünü çok iyi bilen bu ikiliye Selena'nın koruyucu melekleri desek abartmış olmayız. Ünlü olduğu andan itibaren Selena'yı dizlerinin dibinden ayırmamaları onu çocukken maruz kalabileceği her türlü pislikten koruyor. En azından bildiğimiz kadarıyla. İşte Selena'nın çok ama çok şanslı olmasının sebebi bu.
Bu yüzdendir ki yaşıtları Disney ile bir daha yan yana gelmeyeceklerine dair yeminler ederken Selena yakın zamanda Wizards of Waverly Place'in devam dizisi için eski rol arkadaşı David Henry ile güçlerini birleştirdi. İkili dizinin yapımcısı oldu. Selena bu sefer başrol olmamaya ama ilk bölümde konuk oyuncu olup dizinin yeterli ilgiyi çektiğinden emin olmaya karar verdi. Peki şanssızlık bunun neresinde diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Merak etmeyin, sorularınızın hepsinin cevabı bende. Selena'nın Disney ile bağlarını sonsuza dek koparmamış olmasının tek sebebi Disney'in karanlık yüzünden annesi tarafından korunmuş olması değil. Çünkü başına bir şey gelmediyse bile tüm bu korkunç olaylara hiç şahit olmadığını ya da duymadığını düşünmek saflık olur. Asıl sebep Miley ve Demi yetişkinliğe adım attıktan sonra Disney prensesi imajını arkada bırakmak için büyük çabalar sarf ederken Selena'nın bu imajı kendi avantajına kullanması ve kariyerinin rotasını onlar kadar dramatik bir şekilde değiştirmemesi. Disney izleyerek büyüyen ve bu starları idealize eden kitlenin onlardan bir beklentisi var. Alışkın oldukları iyi aile kızı imajlarını korumaları. Çocuklar için bir cehennem olan Hollywood'un çirkin dünyasında büyüyen ama bu gerçekleri hiçbir zaman açıklayamayan bu kadınlardan beklenen şey resmen kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeleri. İşte Miley ve Demi bu sisteme de bu beklentilere de kafa tutmayı seçerken Selena'nın boyun eğmesi seneler içinde yaşanan olayların, küslüklerin asıl sebebi. Beraber büyüyen Selena Gomez ve Demi Lovato'nun arasından su sızmazken 2010 yılının Ocak ayında şöyle bir şey yaşanıyor. Hayranının Demi'den imza alırken sorduğu Selena nasıl sorusuna Demi'den onu Taylor Swift'e sor cevabını alması o dönemin en büyük magazin olaylarından biri oluyor. Aynı sene Haziran ayında Demi isim vermeden de olsa bu cümlesinin altında yatan sebeple ilgili şöyle bir ipucu veriyor. Gerçek arkadaşlar, arkadaşlarının ya da ailelerinin sana kötü davranmasına izin vermez. Bunlar yaşanırken ikisi de 18 yaşında. Kamera önünde olduğu kadar arka planda da 18 yaşa yakışacak dramalar yaşanıyor. İkilinin çevresinden ifşa bloglarının kulağına gelen dedikodu şöyle. Bir gün Demi Lovato Selena Gomez'i arıyor. Selena Demi ile konuşmak istemeyince telefonu o zamanlar çok yakın olduğu arkadaşı Taylor Swift açıyor. Ve Selena şu an müsait değil diyor. Ortamda bulunan bir diğer arkadaşları Darren telefonu alıp Selena seninle takılmak istemiyor diye ekliyor. Bu dedikodunun doğruluğundan emin olmamız elbette mümkün değil. Ama benzer bir senaryo yaşanmış olma ihtimali de yüksek. Tahmin edersiniz ki Demi Lovato da kırlarda şarkı söyleyerek geçirdiği bir çocukluğa sahip değil. Annesinin Demi henüz 2 yaşındayken boşandığı babası, psikolojik problemleri olan alkolik biri. Kızını küçüklüğünden itibaren güzellik yarışmalarına götürüp ünlü olması için hazırlayan annesi de dünyanın en sağlıklı insanı değil. Muhtemelen evliliği sırasında maruz kaldıkları sebebiyle hayatını antidepresanlarla geçiriyor ve bir zayıflık takıntısı var. Çocukken kendine bu yarışmayı kazanamazsam bir daha yemek yemeyeceğim diye sözler veren Demi'nin de yeme bozukluğu geliştirmesi kaçınılmaz oluyor. Demi'ye depresyon teşhisi daha küçücük bir çocukken 7 yaşında konuyor. Depresyonla boğuşurken kendine zarar verdiğini öğrenen o zamanki okulunun yönetimi ona kendine bir şey yapmayacağına dair belge imzalatıyor. Tüm bunların üstüne Disney'in rekabetçi ortamında uzun saatler çalışıp paparazzilerin flaşları eşliğinde hayatını sürdürmeye çalışan Demi'nin üstündeki baskı gittikçe artıyor. Yeterince büyük bir star olabilmek için zayıf olması gerektiğini biliyor. Bu düşüncesi annesi tarafından da desteklenince işler bulimia olmasına kadar varıyor. Küçük yaşında bunlarla mücadele etmeye çalışan Demi'ye gerekli psikolojik destek sağlanmıyor. Demi de bu dertlerinden sıyrılmak için başka yöntemler buluyor. O günleri anlatırken Disney oyuncuları olarak şöyle düşündüklerini söylüyor. Bizi yetişkin gibi çalıştıracaksanız biz de yetişkin gibi partileyeceğiz. Burada yetişkin gibi partilemekten kastının ne olduğunu anlamışsınızdır. Evet, maalesef alkol ve uyuşturucu maddeler. Aslında güya Disney'in kuralları çok sıkı. Ellerinde Amerika'daki şu meşhur plastik bardaklarla görünmeleri bile yasak. Çünkü içki içtikleri düşünülebilir. Ama kapalı kapılar ardında neler yaşandığı ve nelere göz yumulduğu bugün az çok malumumuz. Zaten Demi için bu maddeler henüz Disney hayatında yokken de bir kaçış olmuş. Tek fark artık çok daha kolay ulaşabilmesi ve çevresinde kendisi gibi bir sürü çocuk bulması. Demi içinden çıkamadığı bir sarmala giriyor. Uzun süre bağımlılıklarını herkesten gizlemeyi başarıyor. Bugün kendisinin söylediğine göre insanları manipüle etmek ve yalan söylemekte usta. Demi bu ruh hali içindeyken beraber büyüdüğü Selena, annesinin güvenli kanatlarının altında star hayatının tadını çıkarmakla meşgul.
Taylor Swift gibi başka starlarla arkadaş, dönemin en ünlü ismi Justin Bieber'la sevgili. Depresif ve tepkisel Demi'nin neler yaşadığını algılayabilmekten çok uzak. Destek olma ve alttan alma ihtiyacı hissetmiyor. Bu da ikilinin ilk kopuşunun sebebi oluyor. Demi'nin Mandy gibi bir annesi yok. Çevresindeki neredeyse herkesin tek derdi ne pahasına olursa olsun çalışması ve para kazanması. Yani onlara para kazandırması. Ama Demi artık çalışamayacak kadar kötü bir halde. 2010 yılının Kasım ayında Selena ile arkadaşlıklarının çatırdamasından yaklaşık bir sene kadar sonra Demi bir rehabilitasyon merkezine yatmak zorunda kalıyor. Belki de ilk defa durumun ciddiyetini fark eden Selena aralarındaki soğuk savaşı bitirmeye karar veriyor ve Demi'yi telefonla arıyor. Demi rehabilitasyondan çıktıktan sonra da buluşuyorlar ve o anları belgeliyorlar. Bundan sonra eski yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen günlerine asla dönemeseler de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şunu unutmamak lazım. Bu ikilinin her bir yeni fotoğrafını gördüklerinde sevinçten çıldıran hayranları varken ilişkilerine sıradan bir arkadaşlık olarak bakmak imkansız. İşin içine izleyici girdiğinde en sahici arkadaşlığın bile bir iş ilişkisine dönüşmesi kaçınılmaz. Bugün influencer arkadaşlıklarında bile benzer bir motifi görmek mümkün. İkili işte bu şekilde 2012'ye kadar olaysız ve dramasız gelmeyi başarıyor. Ama nedense 2012'nin sonlarına doğru yine bir kopuş yaşıyorlar. Beraber görülmemeye başlıyorlar. 2013'ün Haziran ayında Demi bir röportaj sırasında şöyle diyor. Geçmişte yaptığım hatalardan biri çok fazla yakın arkadaşım olduğunu düşünmek. Sırf biriyle beraber büyüdünüz diye yakın arkadaş olacaksınız diye bir şey yok. Geçmişte yakın arkadaşım olduğunu düşündüğüm kişilerle beraber büyüdüğüm, sonra ben çok zor şeyler yaşarken onların yanımda olmadığını gördüğüm durumlar yaşadım. Büyümenin bir parçasının da insanların hayatına girip çıkabileceğini kabullenmek olduğunu düşünüyor musun diye sorulduğunda Demi şöyle devam ediyor. Doğru, bazen bunu atlatmak için bir yaz sürecine ihtiyaç oluyor. İnsanlar değiştiğinde eskiden arkadaşın olan o eski kişinin sonsuza kadar yok olduğunu düşünüyorsun. Yeni arkadaşlar ediniyorsun. Ağustos ayındaysa Selena bir röportajında Demi ile gurur duyduğunu söylüyor. Ama hemen ardından öyle bir cümle kuruyor ki Demi'yi dövmekten beter ediyor. Demi ile gurur duyuyorum. Çok fazla zorluk aştı. Ben etrafımı iyi örnekler ve pozitif insanlarla doldurmaya çalışıyorum. Çaktırmadan Demi'nin ona kötü örnek olduğunun altını çizen Selena'nın bu stratejik kararının bazı sebepleri var. Aslında bu ikili Selena'nın yansıtmaya çalıştığı kadar farklı değil. 2013'te magazine Selena'nın bazı sarhoş görüntüleri düşmeye başlıyor. Bu sırada 21 yaşında. Yani içki içmesi yasal. Sarhoş olması da gayet insani. Ama basın herkese olduğu kadar Selena'ya da acımasız. Ve fanlarının hayranlıkla baktıkları Disney prensesi imajının yıkıldığını görmeye hiç niyetleri yok. Bu nokta Selena'nın menajerleri için de bir yol ayrımı noktası. Selena'nın artık bir yetişkin olduğunun altını çizip ona hata yapabilmesi için gerekli alanı mı açacaklar? Yoksa hiç riske girmeyip haberlerin üstünü örterek alışkın oldukları yoldan devam mı edecekler? Selena'nın menajerinin annesi olduğunu düşündüğünüzde hangi yolu seçtiklerini tahmin etmeniz zor değil. Tabii ki ikincisi. Üstelik ikinci yolun şöyle bir avantajı var. Selena'nın fanatik hayranları da bu yolda yanlarında. Selena'nın imajını korumaya çalışan koskocaman bir ordu var. Yalnız iş sadece sarhoş görüntülerle de bitmiyor. Selena'nın bir uyuşturucu problemi olduğuna dair iddialar da basında yer bulmaya başlıyor. 2013'ün sonlarına doğru Selena Stardance albümünün turnesinin Avustralya ayağını kendine vakit ayırmak istediği için iptal ediyor. Bu olayların üstünü örtmek kolay değil. Basına ve hayranlara bunları unutturacak daha büyük haberler vermek, bazı arkadaşları ateşe atmak lazım. İşte Demi'nin kötü örnek olduğu hikayesi de tam olarak böyle bir stratejinin ürünü. Ama Selena 2013'ün sonunda bu stratejiyi boş veriyor. Kasım 2013'te Demi'nin jürilik yaptığı X Factor'da performans sergiliyor ve ikili şu fotoğrafı paylaşıyor. Bu yakınlaşmada Selena'nın o zamanki psikolojik durumunun etkisinin olduğu da kesin. Bu dönemde eski defterleri kapatıyor ve birbirlerine destek olmaya karar veriyorlar. O sırada Demi tamamen temiz. Herhangi bir madde kullanmıyor. Hatta söz konusu şey Selena'nın sağlığı ve iyiliği olunca Demi pek haz etmediği Taylor'la da güçlerini birleştirmekten çekinmiyor. 2014'ün başında 5 Ocak'ta sadece çok az dedikodu sayfasının paylaştığı bir şey oluyor. Selena rehabilitasyon merkezine yatıyor. Merkeze gitmeden bir gün önce Demi yine yanında. Selena'nın annesi Mandy bu haberin büyük magazin sitelerinde çıkmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olacakları engelleyemiyor.
Şubat ayında Selena'nın gizlice Arizona'da bulunan Dawn at the Meadows isimli rehabilitasyon merkezine yaptığı haberi geleneksel basında da yer bulmaya başlıyor. Bunun üzerine menajerleri E-News'a şöyle bir açıklama yapıyor. Selena Meadows'ta kendi isteğiyle zaman geçirdi. Ama sebebi madde bağımlılığı değildi. Dediğim gibi tüm bu süreçte bir sürü arkadaşı Selena'nın yanında. Demi de dahil. Selena da bu desteği karşılıksız bırakmayarak Mart ayında şöyle diyor. Demi çok ama çok güçlü. En derin, en karanlık sırlarımı anlatabileceğim tek insan. Onu 7 yaşından beri tanıyorum. Bir dönem aramız açıldı. O bazı süreçlerden geçiyordu ve ben çok gençtim. Kafam karıştı. Şöyle dedim. Tamam, neler yaşadığını anlamıyorum. O yüzden şöyle davranacağım. Bu yaptığım adil değildi. Tekrar hayatıma girdiği için çok mutluyum. Selena'nın artık Demi ile empati yapabildiği çok belli ama yine de annesinin özenle koruduğu imajını leke sürmeye niyeti yok. Şöyle devam ediyor. Onun yaşadığı bazı şeyleri yaşamayı hayal bile edemiyorum. Bugün olduğu kişi olması inanılmaz bir şey. O ilham kaynaklarımdan biri. Bir yandan Selena hakkındaki söylentiler devam eder. Selena Jenner kardeşlerle beraber katıldığı Coachella Müzik Festivali'nde söylentileri destekleyen görüntüler verirken Mandy'nin hasar kontrol çalışmaları da sürüyor. Aslında Mandy hala bu işte fena değil ama bu anne menajerlik Selena'yı yıpratmış durumda. Ya da belki annesini yeterince başarılı bulmuyor, bilmiyoruz. Bu dönemde ikilinin ilişkisi yıpranmaya başlıyor. Jenner'larla kurduğu ekran önü arkadaşlığı yeni menajerinin Kris Jenner olacağı dedikodularına sebep olsa da o işte yatıyor. Çünkü katılımcılar tarafından ne kadar sarhoş olduğu anlatılan Selena'nın olaylı Coachella gecesinden sonra basına sızdırdığı ilk haber şu oluyor. Selena Jenner'ları terk etti. Hayatımda yeterince toksik insan var. Selena'ya yakın kaynakların bize söylediğine göre şarkıcı geçen hafta gerçekleşen Coachella'dan sonra aydınlanma yaşadı. Jenner kızları ve Justin Bieber'la takılırken etrafı içki ve uyuşturucu maddeyle çevriliydi. Bize söylenene göre bu manzara Selena'yı bıktırdı. Bu yüzden hayatından negatif insanları çıkarmaya karar verdi. Jenner'lar da dahil. Peki, bu haberin yayınlanacağı tarihin en büyük menajer anası TMZ'nin kurucusunun kankisi Kris Jenner'ın kulağına gitmiyor mu? Tabii ki gidiyor. Ama basın gücü söz konusu olunca Mandy de boş değil. Kris'in force'u haberin yayınlanmasını engellemeye yetmiyor. Tek yapabildiği haberin sonuna şöyle bir not iliştirmek oluyor. Jenner kızlarına yakın kaynaklarımızın dediğine göre Selena olayları çarpıtıyor. Kendall ve Kylie içki ve uyuşturucudan uzak duruyor. Bir de üstüne Selena'nın gerçek drama bağımlısı parti kızı olduğunu düşünüyorlar. Günün sonunda geçmişte rehabilitasyona yatmış olan o. Khloe Kardashian da kardeşlerinin imdadına yetişip Twitter'da şunları yazıyor. 20 yaş havuzunda oynamak istiyorsun. Güzel, ben hala 20'lerimdeyim. Ve bu oyunda senden daha iyiyim. Küçük kardeşlerimle uğraşma. Bu tehdidin kimi olduğu konusunda başka teoriler de var. Söylemeden geçmeyeyim. Ama bana sorarsanız lafların adresi çok net. Sonuçta Selena'nın Jenner'ların imajını yerle bir ederek yaptığı hasar kontrolü, Kris Jenner'la başlayabilecek potansiyel iş ilişkisini bir süre daha gündeme gelmemek üzere rafa kaldırıyor. Yine de Selena annesi Mandy ve üvey babası Brian'la yolları ayırıyor ve bir menajerlik ajansı olan Interscope'la anlaşıyor. Bu çalkantılı dönemde Selena Demi ile de bir kez daha kopuyor. Demi Selena'yı takip etmeyi bırakıyor ve Twitter'dan şu görseli paylaşıyor. Saçmalıklarından yüzerek uzaklaşıyorum. Hoşça kal s***lük. Katıldığı bir programda bunun sebebi sorulunca şöyle diyor. People change and people grow apart. Bu noktadan sonra döngünün sahte PR arkadaşlığı kısmı tekrar gelip çatıyor. Selena ya da Selena adına tweet atan menajerleri Demi'nin doğum gününü kalpler eşliğinde kutluyor. Demi eski fotoğraflarını, yeni çıkan şarkılarını tanıtmak için kullanıyor. Artık olay bu ikilinin arkadaşlığından çok menajerlerinin onlar adına kurguladığı şova dönüyor. Aslında ikisi de birbirlerine en çok destek olmaları gereken dönemde. Benzer süreçlerden geçiyorlar. Tek fark şu, Demi'nin yaşadığı her şey herkesin dilindeyken Selena'nın gerçekten neler yaşadığını öğrenmek için internetin altını üstüne getirmek lazım. Yine de Selena'nın imajı eskisi kadar steril değil. Bu da bir gerçek. Tüm bu süreçte önce Selena'nın ailesinden olduğu söylenen bir kaynaktan öğrenilen, daha sonra da menajerleri tarafından doğrulanan bir bilgi var. Selena, MS benzeri bir otoimmün hastalığa sahip, lupus. Selena'nın 2014'te rehabilitasyona yatma sebebi başta menajerleri tarafından tükenmişlik sendromu olarak açıklansa da bu hikaye zamanla değişiyor.
İleriki zamanlarda 2014'teki rehabilitasyon sürecinden bahsedilirken bunun lupus sebepli olduğunun altı çiziliyor. Sorun da şu ki lupus hastalığının tedavisinin hastanelerde yapıldığı bilinen bir gerçek. Selena'nın gittiği rehabilitasyon merkezinin ise uzmanlık alanları şunlar: bağımlılık, duygusal travma. Selena 2016'da bir kez daha rehabilitasyona giriyor. Bu sefer sebebi net bir şekilde lupus olarak açıklanıyor. 2 hafta kaldığı rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra GQ'ya verdiği röportajda hastalığı lupusu lösemiyle karıştırarak şöyle diyor: "Lösemiyle mücadele ediyordum. Tedavi için 2 farklı merkeze gittim." Röportaj yazarın muhtemelen lupus için gördüğü kemoterapiyi kastediyor notuyla yayınlanıyor. Bu dönemde Selena Gomez ve senelerini bir dargın bir barışık geçirdiği sevgilisi Justin Bieber, Los Angeles'ın tehlikeli bir mahallesinde bir dükkanda görülüyor. Onları gören kişi o kadar şaşırıyor ki hemen video çekmeye başlıyor ve video boyunca şaşkınlığını gizleyemiyor. Selena'yı bekleyen Justin tedirgin oluyor. Selena gelir gelmez de hızlıca uzaklaşıyorlar. Video bu kişi tarafından Selena ve Justin uyuşturucu satın alıyor başlığıyla YouTube'a yükleniyor. Ama acımasızlığıyla meşhur magazin basını bu videoyu hiç görmemiş gibi davranıyor. Tüm bu bilgiler birleştirildiğinde ortaya istenmeyen haberleri maskelemek için itinayla uygulanan bir strateji çıkıyor. Biliyorum. Yine de menajerler ve Selena'nın kendisi tarafından verilen hangi bilginin doğru, hangisinin yalan olduğunu söyleyecek pozisyonda değilim. Gerçekleri birinci elden bilenler dışında kimse değil. Ama bu PR savaşının Selena'yı çok yorduğu kesin. 2017 aynı zamanda Selena'nın böbreklerinin iflas ettiği sene oluyor. Yakın arkadaşı Francia Rice Selena'ya bir böbreğini bağışlıyor. Kendisi bu rahatsızlık ve bağımlılıkların birbirini tetiklemesi sonucu maalesef bipolar teşhisi de alıyor. Psikolojik sağlığı giderek kötüleşiyor. 2018'de bir psikoz atağı yaşayarak tekrar rehabilitasyona gidiyor. En son 2017'de beraber görüntü verdiği, fanların hatırına ilişkisini profesyonelce koruduğu Demi Lovato için de 2018 senesi hiç keyifli bir sene değil. Hatta hayatının en zor senelerinden biri. 2018'in Temmuz ayında Demi'nin evine bir ambulans çağrılıyor. Demi yüksek dozlu uyuşturucu sebebiyle bilincini kaybetmiş. Üstelik 6 senedir hiçbir şekilde kullanmadığını, temiz olduğunu açıkladıktan tam bir ay sonra. Daha sonra belgeselinde anlattığına göre tekrar kullanmaya başladığını en yakın arkadaşları dahil herkesten gizlemiş. O gece kalp krizi geçirip ciddi bir beyin hasarı alan, akciğeri iltihaplanan ve birden fazla organı iflas eden Demi resmen ölümden dönüyor. Uyandığında gözlerinin görmediğini fark ediyor. Tedavilerle mümkün olduğunca iyileşse de hala vücudunda kalıcı hasarlar var. Kısmi körlük gibi. Selena ve Demi bir daha görüntü vermiyorlar. Ama bu olayın ardından Selena'nın Demi'yi telefonla aradığı söyleniyor. Gelelim 2019'a. Basına itinayla pompalanan PR'ın gölgesinin altında Selena hala toparlanabilmiş değil. Amerikan müzik ödüllerindeki hali bir kez daha herkesi endişelendiriyor. Sonraki senelerde de benzer iniş çıkışları devam ediyor. 2022'de My Mind and Me isimli belgeselinin yayınlanacağı duyurulduğunda herkes tüm bu konulara açıklık getireceğini düşünüyor. Ama bir kez daha Selena bunu yapmıyor. Selena'nın kapalı kapılar ardında aslında ne kadar mutsuz olduğunu anlatan bu belgeselde mutsuzluğunun ve depresyonunun sebeplerine pek değinilmiyor. Bipolar teşhisi ve lupus hastalığından birkaç yerde üstünkörü bahsediliyor. Aslında belgeselde tüm bu sürece hakim olanları şaşırtmayan bazı kişisel detaylar da var. Mesela psikoz yaşadığı için rehabilitasyon merkezine yattığı 2018 senesinde arkadaşlarına yaşamak istemiyorum dediğini, arkadaşlarının çok telaşlandığını öğreniyoruz. Belgesel boyunca Selena'nın ünlü olma baskısını kaldıramadığını, çoğu zaman yataktan çıkmak bile istemediğini, çevresindekilere sürekli parladığını görüyoruz. Annesi Mandy ise verdiği röportajlarda ilişkilerinin çatırdadığı dönemi anlatırken ağlıyor. Artık benimle görüşmek istemiyordu diyor. Selena bu konuya çok kısa da olsa değiniyor. Geçmişte annesi ve üvey babasına çok kötü davrandığı için deliler gibi pişman olduğunu, bu ani çıkışlarını bipolar tanısı aldığında anlamlandırabildiğini söylüyor. Birçok kez geçmişte yaptığı hatalar yüzünden suçluluk duyduğunu, geçmişiyle ilgili kabuslar gördüğünü anlatıyor. Ama belgesel bu hataların tam olarak ne olduğunu açıklamıyor. Demi Lovato'nun hayatı boyunca yaşadığı travmatik olayları ve yüksek dozdan ölüm döşeğine geldiği o korkunç geceyi detaylarıyla anlattığı belgeselinin aksine My Mind and Me çok fazla bilgi vermeyi tercih etmeyen bir belgesel. Şunu belirtmem lazım.
Bir ünlü sırf göz önünde olduğu için hayatının tüm özel detaylarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda değil. Tabii ki değil. Ama zaten sorun bu da değil. Tam tersi sorun, Hollywood'un izleyicileri, yöneticileri ve magazincileriyle beraber yarattığı toksik kültür. Çocuk yaşta ünlü olan bu kadınlar da bu sistemin bir nevi mağduru. PR, yani Türkçesiyle halkla ilişkiler dediğimiz bu hadise yoktan var edemiyor. İyi bir PR, kamuoyuna istediği şekilde vermekten geçiyor. Drama mı istiyorlar? Drama verilir. Gözlerinin önünde büyüyen iki Disney prensesinin masalsı arkadaşlığını mı görmek istiyorlar? Gösterilir. Kendin olabilmek, biz sıradan vatandaşlar için kendi gerçeklerimizi yakın çevremize kabul ettirebilmekten geçer. Çevreyi memnun etmek için gönülsüzce yapılanlar uzun vadede insanı kendine yabancılaştırır. Böyle geçen bir ömür, insanı artık kim olduğunu bilmediği, nelerden hoşlandığını kestiremediği bir zihne hapseder. İşte bir de bunu 100'le çarpın. Memnun edecek insan sayısı bizdeki gibi 10 değil, 15 değil. Milyonlarca. Diyelim ki krizleri yalan söyleyerek atlattınız. Gençlik hatalarınızı bir şekilde sakladınız. Bu şekilde 17-18 sene geçirdiniz. Elinizde ne var? Sizi bir gram bile tanımayan bir sürü hayran. İçten içe gelen, tanısalar benden nefret ederlerdi hissi. İşte Miley ve Demi'nin açıkça savaş açtığı, Selena'yı ise yiyip bitiren sistem bu. Tabii ki bu işin tek bir doğrusu, formülü yok. Ama sizin için örülen, İçini sadece sizin bildiğiniz pembe duvarlı bir saraya hapsolmanın ne kadar çekilmez olduğu ortada. Selena Gomez dosyasını bu noktada kapatıyoruz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha konuşacağımız tonlarca şey var. Mesela Selena Gomez'in hayatının çok büyük bir kısmını kaplayan ve PR hamlelerinin iskeletini oluşturan Justin Bieber'dan henüz bahsetmedik. Diğer arkadaşlarına, düşman bellediklerine, savaş açtıklarına daha gelmedik. Part 2 için beklemede kalın. O sırada bana hala abone değilseniz abone olmayı ve videonun geldiğinden anında haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilir, drama dozlarınızı günlük olarak almak için beni Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Selena Gomez dosyasını son kez açacağımız güne kadar hoşça kalın.